Herkese merhaba, ben Raul. Bugün sizinle beraber League of Legends'a yeni başlayanların yaptığı 10 hatayı gözden geçireceğiz. Videoya başlamadan önce her hafta düzenli olarak yeni video yüklüyorum. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı lütfen unutmayın. 10 numarada düşük fare hızı ve yanlış fare ayarlarıyla oynamak var. League of Legends'ta olaylara ne kadar hızlı tepki verebilirseniz o kadar iyi olursunuz. Bu yüzden mouse hızınızı olabildiğince yüksek tutmaya bakın. Eskiden küçük tüplü monitörlerde oynarken mouse hızım 800 dpi iken şu anda büyük monitörlere geçince yıldan yıla mouse hızım 2000 dpi'ye kadar yükseldi. Bunun dışında Windows ayarlarından işaretçi hassasiyetini arttır tikini kaldırmayı unutmayın. Çoğu profesyonel oyuncu fare ayarını bu şekilde ayarlıyor. 9 numarada fare tuşlarıyla skill kullanma var. Oyuna ilk başladığım zamanlarda keşke en başından beri bilseydim dediğim şey otomatik skill kullanma ayarlarıydı. Genel olarak açıklamak gerekirse skilllerinizi kullandıktan sonra menzili görüp sonrasında fare tuşuna basarak kullanıyorsunuz. Eğer otomatik kullanmayı etkinleştirirseniz klavye tuşuna basar basmaz farenizin olduğu yöne doğru skillleri kullanacaktır. Bu size koridorda ve takım savaşlarında büyük hız avantajı sağlayacaktır. Bu yüzden kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. 8 numarada kamera şampiyonu kilitli oynama var. Çoğu yeni oyuncuda gördüğüm şey Y tuşuna basarak kamera şampiyonu kilitleyip oynadıklarıydı. Neden bu şekilde oynuyorsunuz diye sorduğumda daha rahat farm alıyorum, daha rahat karakterimi yönetiyorum oldu. Oyunun başlarında söyledikleri gibi kontrol etmesi gerçekten kolay olsa da oyunu biraz daha öğrendikten sonra bu özelliğin faydadan çok zararı oluyor. Öncelikle takım savaşlarında rakiplerinizin pozisyonlarını analiz edemiyorsunuz. Koridora gelen baskınlara doğru dürüst yanıt veremeyebiliyorsunuz. Son olarak da başka koridorlarda olan olaylara bakmak çok daha zor hale gelebiliyor. Bu yüzden kamerası kilitli oynayan varsa bu videodan sonra artık öyle oynamayı bırakın. Takım savaşlarında kendi yerinizi kaybediyorsanız çok basit şekilde boşluk tuşuna basılı tutarak geçici olarak kamerayı kendinize kilitleyebilirsiniz. 7 numarada pingleri kullanmama var. Bildiğiniz üzere League of Legends'ta, Dota'da veya Counter Strike'da olduğu gibi sesli iletişim kurma yok. Bu yüzden her şey ya yazı yazarak ya da pinglerle hallediliyor. Hal böyle olunca oyuna yeni başlayan veya düşük elodaki insanlar iletişim eksikliğinden çok fazla oyun kaybedebiliyor. Bunu önlemenin tek yolu çok fazla ping kullanmak. Karşınızdaki rakibi görmüyor musunuz? 3-5 kere rakip yok pingi kullanın. Takım arkadaşının bir yere gittiğini görüyorsun fakat orada pusuda olduklarını mı düşünüyorsun? Tehlikeli pingini mutlaka kullanın. League of Legends'ta iletişim kurmak bu kadar basit. 6 numarada üstündeki totemleri kullanmama sorunu var. Göremediğin şeyle savaşamazsın diye bir söz vardır, bilir misiniz? League of Legends'ta da bu sözün aynısı geçerli. Üzerinizdeki totemlerin süresi geldikçe kullanmaya bakın. Yeterli paranız varsa kontrol totemi alın ve haritanın kilit noktalarını yerleştirin. Bu sayede görüş üstünlüğüyle beraber çok rahat şekilde takım savaşlarını kendinize hazırlayabilir veya yalnız kalmış rakipleri çok kolay bir şekilde avlayabilirsiniz. 5 numarada minyon almak yerine adama vurmak var. Özgüveniniz tavan yapmış, ben herkesi yenerim havasına girmiş ve önünüzde mis gibi altınlar dururken siz adamı ezmek derdiyle adamın üstüne koşup vurmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın. League of Legends'ta adam ezmek yerine takım halinde objektifleri alırsanız çok daha rahat bir şekilde oyunu kazanabilirsiniz. Tabii ki karşınızdaki adamı 10 kere kesebilirseniz bunun büyük bir faydası olur ama o çok başka mesele. Benim söylemek istediğim, eğer iki şık arasında kalırsanız bunlar adamı vurmak veya altın almak ise istisnasız olarak altın almayı seçin. Üste geri dönüp geldiğiniz zaman bu yaptığınız tercih sonucunda aldığınız yeni eşyalarla karşınızdaki rakibi çok daha rahat bir şekilde yenebilirsiniz. 4 numarada görmediğin yere kafa atmak var. Bir önceki maddede de bahsettiğim gibi özgüven patlaması yaşayıp veya rakibiniz sizi çok sinir ettiği için önünüze gelen ilk fırsatta rakibinizin elinden kaçmasını istemediğiniz için haritanın karanlık yerlerine doğru kovalayıp ölüyorsunuz sürekli. League of Legends'ta ölmemek öldürmekten daha iyidir. Gidin adamı kovalayıp ölme riskini almak yerine koridorunuzda farmınızı alın. Emin olun ki bunun size çok daha faydası olacaktır. 3 numarada kule almak yerine adam kovalamak var. Rakibinizi ezdiniz, oyunu kazanıyorsunuz ama orta koridorda grup olup kule almak yerine sürekli daha fazla adam öldürmeliyim, daha fazla farm almalıyım diye rakibinizin oyuna geri dönmesine izin veriyorsunuz. Siz kill veya farm aldıkça oyunu kazanmayacaksınız. Objektif ve kule aldıkça kazanacaksınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. 2 numarada öleceğinizi bildiğiniz halde kuleyi bırakıp kaçmak yerine ölmek var. Bu söylediğim özellikle alt koridor oyuncular için geçerli. Karşı ormancı ve orta koridorun size kule altı gireceğini anladığınız zaman durumu durup bir değerlendirin. Kule altında kalırsak kill çıkarabilir miyiz diye bir düşünün. Eğer kill çıkarabileceğinizden emin değilseniz, rakibiniz çok güçlü veya kulenin canı çok azsa bırakın gitsin. Sizin canınızdan daha mı değerli? 1 numarada bilgi vermek dışında chatten takım arkadaşlarınızla boş muhabbet etmek var.
Oyun içi iletişimin ne kadar önemli olduğundan pingler kısmında bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi de chat'in kullanımı. Rakibinizi görmediğiniz zaman rakip burada yok yazın veya rakibin sihirdar büyülerini, ulti zamanlarını söyleyin. Fakat sırf takım arkadaşınız kötü oynadı diye vay efendim sen böylesin sen şöylesin yazıp chat'i amacının dışında kullanmayın. Ve böylece listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizce bu saydıklarım doğru muydu? Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler varsa yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini tıklamayı lütfen unutmayın.